Herkese merhaba, Mehmet Ceyhan ben. Bir videoyla daha birlikteyiz. Müzikalite videolar serisine Vahira müziğiyle devam etmek istiyorum. Ama hemen duyar gibiyim. Vahira ne ki? Çalınıyor mu ki? Evet, çalınıyor, duyuyoruz, hatta dans ediyoruz. Ama maalesef çoğumuz onun ça olduğunu sanıyoruz. İşte bu ayrımı yapabilmek için lütfen videoyu sonuna kadar seyredin. Hatta abone olmadıysanız, ki çok ayıp, lütfen abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayınız. Peki nedir bu Vahira? Birazdan. Vahira bir Küba müzik türüdür. İlk ismiyle Punto Cubano veya Punto Vahira ya da sadece Punto. Bazı kaynaklar kökeninin 11. yüzyıla dayandığını söyler. Fransa'nın güneyinde Oksitanya isimli bir bölgede doğmuş, oradan İtalya ve İspanya'ya yayılmış, şiirli, şarkılı, Trovador ismi verilen bir müzik türüdür. Trovador kelimesini etimolojik olarak incelediğimizde Oksitanca bir kelime olup icat etmek, yaratmak, aynı zamanda ozan ve şair anlamına geliyor. İngilizce ve İspanyolca çevirisine baktığımızda ozan kelimesine denk düştüğünü görüyoruz. Bu arada Oksitanca günümüzde hala kullanılan bir dilmiş. İspanya'da Katalanca'ya çok benziyormuş. Ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Özellikle İspanya'daki örneklere baktığımızda bizdeki ozan kültürüyle neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Kültür nasıl güzel bir şey böyle, değil mi? Ama maalesef yeni dünyada, modern dünyada popüler müzik ağzında şeker varmış gibi konuşan ve dişlerini sıkarak şarkı söyleyenlere kaldı bu iş. Devam edelim. İspanyolların Küba'yı işgali ve sömürüsünden sonra bu kültür Küba'ya taşındı ve oradaki Afrika elementleriyle birleşerek Vahira ismini aldı. Özellikle tiyatro yazarları kırsal bir köylü yaşamını temsil etmesi için Vahira müziklerini oyunlarında çok fazla kullanmışlar. Yani Vahira müziğini kırsal, köylü müziği olarak tarif edebiliriz. Yani derdi var, derdini anlatıyor. Mesela ekin ektim çöllere de yoldurmadım ellere gibi. Bu arada bir araştırmada denk gelmiştim. Bizim bu türkümüz aslında cinsel metaforlar içeriyormuş ama ben hiç anlamadım. Mesela bayıra karşı yatır beni, tırmalı beni, kaşı beni olsa belki, ama o da türkü değil. Diğer önemli bir nokta, bu türün kökeninde ozanlık var ve ozanlığın olduğu yerde bolca hiciv vardır. Ve bu hiciv sanatı yapılırken desima tekniği kullanılmış. Desima 10 satırdan oluşan bir yazım biçimi. 1591 yılında İspanya'da Malagalı bir müzisyen ve şair olan Vicente Espinel tarafından icat edilmiştir. Vicente Espinel, İspanyol gitarı dendiğinde akla gelen önemli isimlerden bir tanesidir. Desima tıpkı İspanyol gitarı gibi Amerika'ya kadar gidiyor. İspanyol gitarı bugün tüm dünyada yaşamına devam ederken desima yaklaşık 200 yıl kadar önce maalesef yok oluyor. Ancak Latin Amerika'da Meksika'dan Şili'ye bütün ülkelerin popüler müzik geleneklerinde desimanın bir biçimini görebilmek mümkün. Birçok ülkede desimaya farklı isimler verildi ve onu farklı müziklere yorumladılar. Dolayısıyla pek çok farklı ismi var diyebiliriz. Örneğin Meksika'da son haracho, Panama'da canto de mejorana, Venezuela'da galerón, Uruguay ve Arjantin'de payada, Küba'da repentismo, Peru'da decima peruana diyorlar. Sebebi çok basit. Çünkü desima geleneklere o kadar entegre oldu ki aynı salsa müziğinde olduğu gibi herkes onun kendi ülkesinde icat edildiği konusunda hak sahibi olabilir. Aynı zamanda şaşırtıcı bir özelliği de var. Farklı ülkelerin her birinde bağımsız olarak gelişimini sağlarken bugün bile 400 küsür yıl sonra aynı kafiye, hece ve çizgi yapısını koruyor. Desima'nın yapısına bir göz atalım.
Sözlerini kendim yazmak isterdim ama çok fazla zaman alacağı için internetten şöyle bir örnek buldum. Onun üzerinden devam edeceğiz. Yazım kuralı şöyle: A, B, B, A, A, C, C, D, D ve tekrar C. Şimdi ne demek bu? Evet, biraz karmaşık, kabul ediyorum. Şöyle özetleyelim. Birinci satırda bir kafiye yazdık. İkinci ve üçüncü satırda başka bir kafiye yazıyoruz. Dördüncü ve beşinci satırda A yapıyoruz, yani birinci satırdaki kafiyenin aynısını yazıyoruz. 6 ve 7. satırda yine başka bir kafiye yazıyoruz. 8 ve 9. satırda tekrar başka bir kafiye yazıyoruz. Ancak 10. ve son satırda tekrar 6 ve 7. satırdaki kafiye ile aynı kafiyeyi yazıyoruz. Evet, birazcık karışık biliyorum ama ilginç bir müzik kalitesi var, emin olabilirsiniz. Aslında bu desima başlı başına ayrı bir video konusu. Çünkü bütün Latin Amerika'da ve İspanya'da çok uzun yıllarca kullanılmış. Birçok şarkının sözleri desima olarak yazılmış. Hatta vahiralar uzunca bir süre desima tekniğiyle yazılmış ama sonradan maalesef unutulmuş. 1930'lu yıllarda Küba'da son müziği giderek popüler olmaya başlayınca bu iki müzik türü sentezlenerek Guajira de Salón veya Guajira son dedikleri yeni bir tür yaratmışlar. Ama bazı müzikologlara göre son müziğinden tek farkı sözlerinin kırsal kesimle ilgili yazılıyor olmasıymış. Guajira son'a bir örnek verelim. Hani bir şarkı var ya, çoğu zaman çalar ve çoğumuz da ça yapmaya çalışırız. Guantanamera, Guajira Guantanamera. İşte o aslında bir Guajira sondur sevgili arkadaşlar. Peki kullanılan enstrümanlara şöyle bir bakalım. Ama bu arada şu detayı yine vermem gerekiyor. Guajira müziğini de orijinal haliyle ele alıyoruz. Malumunuz modern orkestralar farklı sentezleyebiliyorlar, kafamız karışmasın. Melodik enstrümanlara baktığımızda akustik gitar, tres, laut, kontrbas, vokal ve koro. Bu arada akustik gitarı hepiniz biliyorsunuzdur. Tres, ikişerli 3 sıradan oluşan 6 telli bir enstrüman. Laut ise ikişerli 6 sıradan oluşan 12 telli bir enstrüman ve aynı zamanda kontrabası da zaten yine herkes biliyordur. Perküsyonlara baktığımızda konga, bongo, marakas ve klavyeyi görüyoruz. Görüldüğü üzere konu çok uzun. Mümkün olduğunca kısaltmaya ve kısa anlatmaya çalışıyorum. Ancak bu kadar oluyor. Uzunca bir anlatımdan sonra Guajira müziği nasıl tınlıyormuş kısmına bir bakacağız ama bunu bir sonraki videoda yapacağız. Bu arada videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Sevgi, barış, dans ve müzikle.